Mülteciler yaşamak için, güvenlik için başka bir ülkeye sığınırlar. Ama asla sığıntı değillerdir. Onurlarıyla yaşamlarını sağlamak, hukuki bir statü vermek, ayrımcılığa uğramadan, nefret söyleminin, nefret saldırılarının hedefi olmadan, yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum bırakılmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak devletlerin yükümlülüğüdür. Arkadaşlar hazırsanız gündem toplantımızı yapalım. Tabii. Evet, gündemimizde neler var bugün? Ayrıca Ahmet dün girilen haberlerin istatistikleri neler? Efendim dün öğlen girdiğimiz yangın ve gasp haberi her zamanki gibi çok okunuyor. Ama dün de söylediğim gibi mültecilerle ilgili yaptığımız haberler bir süredir en fazla okunan haberlerimiz oluyor. Güzel. Madem insanlar mültecilerle ilgili yaptığımız haberleri daha çok okuyor, o zaman biz de bu haberlerin sayısını artıralım. Unutmayın, bir konu ne kadar olumsuzsa o kadar haber olma değeri taşır. Ve bu haberler her zaman daha çok okunur. Ama Metin Bey, dışarıda binlerce mülteci var. Bu olumsuz haberler toplumda onlar için önyargı yaratıyor. Gizem, biz toplumun ön yargılarına falan değil, işimize bakalım. Ve bu konuyu da sürekli tartışmayalım artık. Devam edelim. Bugün memurların zamlarla ilgili bir açıklaması vardı. Kim takip edecek onu? Ben takip edeceğim efendim. Güzel. Hadi herkes işinin başına o zaman. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Çay. Hemen. Evet bitti. İyiydi, bütün basın oradaydı yine. Yok, şimdi bir kafeye geçtim, yükleyeceğim siteye. Tamam, hadi görüşürüz. Tabii abi, her konuda başımıza bela oldular ya. Geçen gün bir haber okudum. Bunlar geldikten sonra ülkedeki suç oranı artmış. Okudum ben de o haberi. Artar tabii. Ya dilencilik ya hırsızlık bunların işi. Neymiş? Yok onlar da misafir. Yok onlar da canlarını kurtarmak için kaçmışlar falan. Bir de böyle tipler var. Hayır abi, hiç mi gazete okumuyorsun? Hiç mi internetten haberleri takip etmiyorsun? Yok, Suriyeli hırsız yakalandı. Bilmem nerede Suriyeliler Türklere saldırdı. Böyle misafir mi olur? Bu kadar önyargılı olmak biraz haksızlık değil mi? Pardon? Ya ben konuşmanıza kulak misafiri oldum da kaç tane mülteci tanıyorsunuz da bu kadar kesin hükümlere vardınız? Yani tanımaya ne gerek var? Her gün televizyonlardan, gazetelerden görüyoruz. Sizin gazetelerden gördüğünüz birkaç haber sadece. Hem sanki Suriyeliler gelmeden önce bu ülkede suç işlenmiyor muydu? Pardon ama siz niye bu kadar bunları savunuyorsunuz? İyi bir şeyler yapıyor olsalar bunlar da haberleri çıkardı değil mi? Bakın, daha dün gördüm bu haberi. Gizem, haberi niye girmedin hala? Herkes girmiş. Ya haberi girmek için bir kafeye gittim. Yan masamda 2 kişi Suriyeliler hakkında atıp tutuyor. Ben de dayanamadım, mültecileri savunmak için girdim araya ama adam bana benim dün yaptığım kızlarını döven Suriyeli baba haberi vardı ya. Onu gösterip hepsinin böyle olduklarını söyledi. Ne var bunda? Haberin okunuyor işte. Haberi senin yaptığını söyledin mi peki? Tabii ki söylemedim. Anlamıyor musun? İnsanlar bizim yaptığımız haberler yüzünden mültecilere düşman oluyor. Ahmet, mültecilerle ilgili haberlerin dillerini değiştirmeliyiz. Böyle sürekli olumsuzları işlersek insanlar bizim yüzümüzden mültecilere düşman olmaya devam edecek. Bana destek çık da patronla konuşalım bu konuyu. Olmaz Gizem, ben böyle bir şey yapamam. Ya bu sefer haberlerin okuma oranları düşerse? Ne olacak? Patron ne der sana? Sen kendine yeni bir iş bulursun nasıl olsa. Ya ben? Ben bu kadar borçla işsiz kalmaya göze alamam. Kusura bakma. Neden yüzün sık senin? Bu insanları sen mi kurtaracaksın kızım ya?
Suriyeliler için de diğerleri için de devlet ne yapılacaksa yapar zaten. Hem sen yalan haber yapmıyorsun ya. Haberlerin okunuyor, buna sevinsene. Ayrıca patronunu konuşacağım, işi bırakacağım falan, onlar ne? Arkadaşın gibi sahip çıksana işine. Patronunla git konuş, aranı iyi tut mesela. Hem bu devirde iş nerede kızım ya? Sabah toplantıda hiç konuşmadın. Aklın hala dünde mi? Merhabalar. Ben İzmir Haber Sitesi'nden muhabir Gizem. Müsaitseniz sizinle mülteciler için verdiğiniz röportajla ilgili bir görüşme yapmak istiyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bugün kaç gibi müsaitsiniz o zaman? Tamam. O zaman hemen yola çıkıyorum ben. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Pırıl Hanım. Biraz geciktim. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil, önemli değil. Buyurun lütfen. Ayakta kalmayın, şöyle alalım sizi. Teşekkürler. Durmadan hemen soruyorum ama taze çayımız var, ister misiniz? Zahmet olmazsa alırım. Buyurun. Çok teşekkürler. Siz gelmeden önce ben de biraz haberlerinize bakıyordum. Anladığım kadarıyla sizin ajansınızın mültecilere yönelik bakış açısı pek olumlu değil. Sizin haberlerinizin de. Maalesef yaptığımız iş, gazetecilik bize okulda öğretilenlerden biraz farklı. Yaptığımız haberler de patronlar tarafından sadece para kazandıracak birer mal ürün olarak görülüyor. Tabii öyle olunca da mültecilerle ilgili olumsuz haberler daha fazla insan tarafından okunuyor, daha fazla insana ulaşıyor ve size de daha fazla kazanç demek oluyor bu. Evet, açıkçası durum bu ama ben buraya olumsuzları değil de gerçekleri haber yapmaya geldim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Patron ne diyecek buna? Şöyle düşündüm, yapacağımız röportajı bağımsız birkaç tane siteye göndermeyi planlıyorum. Sizin için de sakıncası olmayacaksa böyle yapacağım. Hiç sakıncası yok. Benim için ismi, mecrası önemli değil. Önemli olan mültecilerle ilgili gerçekleri, mültecilerle ilgili durumu dile getirmek. Çok güzel, o zaman başlayalım mı? Başlayalım tabii. Ses kaydı almamda sakınca var mı? Hayır, yok. Bir insan neden mülteci olur? Zor bir soruyla başladınız. Bir insan zulüm nedeniyle, savaş nedeniyle, ölüm korkusu nedeniyle mülteci olur. Mültecilik hiçbir zaman bir tercih değildir, bir zorunluluktur. Kimse evini, yurdunu isteyerek terk etmez. Evini terk edip bir bilinmeyene doğru yola çıkmaz. Peki savaş dediniz, savaş bitti artık. Bu insanların ülkelerine dönmeleri gerekmez mi? Mülteciler evlerine dönsünler artık demekle de kolay kolay dönemezler. Savaş bitmiş olsa bile artık orada gidecekleri bir evleri yok, okul yok, hastane yok, altyapı yok. Orası adeta bir harabe artık. Savaş bitmiş olsa bile orada demokratik, insan haklarına saygılı bir rejimin kurulması gerekiyor. O zaman burada kalmaları, daha doğrusu burada kalmaya devam edecekler demek oluyor, böyle mi? Evet, büyük çoğunluğu. Çünkü yıllardır burada yeni bir düzen, yeni bir yaşam kurmaya çalıştılar. Mülteciler için aslında kendi ülkelerini terk etmek ne kadar zorunluluğa dayanan bir kararsa, sığındıkları ülkede kalmaya devam etmek de o kadar zorunluluktur çoğu zaman.
Zorla yerinden edilen insanların ilticaya erişimlerini, onurlu yaşamlarını ve temel haklara erişimlerini sağlamakla yükümlü olan devletler, bu yükümlülüğü yerine getirmemek için askeri, ekonomik, siyasi, toplumsal her türlü yöntemi kullanarak mültecileri ülkede istenmeyen kişiler ilan ediyorlar. İç ve dış politika amaçları için onları bir araç, bir koz gibi kullanıyorlar. Dün yaptığın röportaj sosyal medyada herkesin dilinde. Herkes bundan bahsediyor, gördün mü? Acaba neden bizim sitemiz yerine başka bir siteye gönderdin? Bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misin? Sizin bu röportajı yayınlamaya değer bulmayacağınızı düşünmüştüm. Neden böyle düşüneyim? Siz hep olumsuzlukları ön plana çıkarın demez misiniz? Buradaki olumsuzluk bir hırsızlık ya da cinayet değil, insanların yaşadığı gerçek sorunlar ve onların çözümleri. Ya demek öyle gerçek sorunlar. Bizim yaptığımız haberler gerçek sorunları göstermiyor mu? Biz insanları düşünmüyor muyuz? Vallahi sizin tek düşündüğünüz ne kadar reklam alıp ne kadar para kazandınız. Ben artık tam anlamıyla gazetecilik yapmak istiyorum. İnsanların dertlerine çözüm olacak haberler yapmak istiyorum. Neyse bu tartışmayı uzatmayalım artık. Bu tarz haberler bulursan yaparsın, değerlendiririz ve bir iki tanesini yayınlarız. Siz beni yanlış anladınız galiba. Ben buraya istifa etmeye geldim. Çünkü haberin yayınlandığı siteden çalışma teklifi aldım ve seve seve kabul ettim.